Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi arayanlar. Evet, videomu bulduysanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında bir aşure tarifi vereceğim. Hiçbir zaman şaşmıyor bu aşure tarifim. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Görüntüsüyle, kıvamıyla hem göz dolduruyor hem de damaklara hitap ediyor. O yüzden ne yapıyorum? Hemen aşure tarifimi size vermeye başlıyorum. Akşamdan hazırlıyoruz. Aşuremizi akşamdan hazırlamaya başlıyoruz. 1 kilo aşure buğdayı ıslatıyoruz sıcak suyla. 1 bardak nohut, 1 bardak fasulye. Onları da sıcak suda ıslatıyoruz. Bu bir ölçü için geçerli. Şimdi benim ölçülerime takılmayın. Ben her zaman ölçü verirken size bir ölçü veriyorum ama kendim böyle 4-5 bazen de 6 ölçü yapıyorum. O yüzden size bugün tek ölçüyü veriyorum. İsterseniz çoğaltabilirsiniz, isterseniz azaltabilirsiniz. Aşure yaparken püf noktalar var mı? Püf noktalar var tabii. Her şey yaparken püf noktalar var. Şimdi bu aşure tarifinde de püf noktalar var. Eğer ki o püf noktalara da uyarsanız gerçekten güzel, tam kıvamında, tam ölçülü bir aşureniz oluyor. Kullanacağım malzemeyi şimdi saymayın. Ben yaparken takip ederseniz zaten takip ederek yapmanız gerekecek bu tarifi. Hepsinin sırası değişik. Kullandığım malzemeleri de inşallah açıklamaya da yazacağım. Oradan da görebilirsiniz. Ben bir taşım kaynattım. Bir taşım kaynattıktan sonra suyu döktüm. Çünkü suyun beyaz olmasını istiyorum. O yüzden tekrardan yıkadım buğdaylarımı. 5 litre su koyuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Evet, akşamdan hazırladığım kuru fasulye nohutumu da süzdüm ve yıkadım. Ve tekrardan tencerelerimi aldım. Sıcak su ekledim üzerlerine. Ben dediğim gibi su ölçüsünü verdim size. Ben azaldıkça koyuyorum çünkü ocağıma yüklü bir baskı olmasın, patlatabilirim. Allah vermesin, patlayabilir yani cam ocağım. O yüzden ben de orantılı biçimde kaynatıp, hani kettle'da kaynatıp getirip suyunu koyuyorum. Tam ölçülü olacak. O yüzden siz de verdiğim ölçülerde giderseniz gerçekten tam ölçülü aşureyi elde edersiniz. Buğday, nohut ve fasulyemiz ocakta haşlanmaya başladı. Dediğim gibi 1 kilo buğdaya 5 litre sıcak su koyuyoruz. Soğuk su da koyabilirsiniz. Kaynayana kadar beklerim derseniz problem yok. Sıcak su koyuyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Ve vereceğim ölçüde bir 5 kilo daha koyacağız ama buğdaylar yumuşadıktan sonra. Fasulye ve nohutun su seviyesi önemli değil. Fasulye ve nohut da zaten sadece sıcak suyu koyun, kaynamaya başlasın bu şekilde. Bittikçe de üstüne ilave edin. Hani su üstüne kadar olsun ki hepsi haşlansın yani. Benim ölçülere hiç takılmayın. Ben gerçekten, çünkü ben çok dağıtıyorum. Yani aşure gününde olsun, normal günde olsun yaptığım şeyleri ben devamlı dağıtıyorum. Seviyorum, dağıtmayı seviyorum çünkü. Meyveleri koyarken bile ben sırasıyla koyuyorum. Çünkü meyveler içinde öyle bir yumuşuyor ki, incir biliyorsunuz çok çabuk yumuşayan bir meyve. Sıcak suya falan böyle hani haşlamaya attığınız zaman. O yüzden onu en son falan koyuyorum. Yani böyle meyvelerin de sırası var. O yüzden videoyu böyle takip ederseniz tam ölçülü, tam kıvamında bir aşureniz olur. Evet, 1 saatin sonunda ben ne yaptım? Nohutumu ve fasulyemi suyunu döktüm. Soğuk sudan geçirdim. Güzelce yıkadım, süzdüm ve hazırladım. Şimdi buğdayımın içine katacağım. 1 kilo buğdaya 5 litre su koymuştuk biliyorsunuz. Kaynattık. Hemen hemen 1 saat falan kaynadı, suyunu çekti. Ondan sonra tekrardan 5 litre daha koyacağız. Ama 2,5'unu önce koyun, 2,5'unu sonra. Hani su çektikçe koyun, olur mu? Kontrollü biçimde. 2,5 litre suyu koyduktan sonra da nohut ve fasulyenizi katın. Ben şimdi bunu 2'ye böleceğim. İkisini ayrı ayrı katacağım. İkisini ayırmış oldum. Ve karıştırıyoruz, dibi tutmasın. Rengini göstermek istiyorum size. Ben suyunu da koydum. Yani ben kendi ölçümü biliyorum şu an, size vermeyeyim, kafanız karışmasın. Sizin ölçünüz belli. 5 litre koydunuz, kaynattınız. Rengini görüyorsunuz. Sarar mı karar mı yok. Beyaz biçimde gidiyoruz. Şimdi fasulyemi ve nohutumu koyduktan sonra bir elmaya karanfilleri batıracağım ve içine aroma vermesi için atacağım. Hemen onu hazırlayayım. Şimdi elmayı küp küp doğrayıp atabilirsiniz içine. Karanfilleri de atabilirsiniz ama yerken böyle insanların ağzına karanfil geliyor ya. Hani ben
Aşure yerken birinin yanında mesela hani karanfil ağzınıza geliyor. Yutmak mı zorundayım? O yüzden ne yapacağım? Elmaları hemen bir soyayım. Karanfillerimi de hazırladım. Göstereceğim nasıl atacağımı. Bu şekilde de aroma veriyor. Artı elmanın da böyle bir sapsa şeyi var, böyle hani elma piştikten sonra ağza, ne bileyim, değişik. Ben pek yiyemiyorum pişmiş elmayı. Elmayı soyduk. Sapını, kafasını şöyle bir temizledik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Karanfilleri alın. Çubuklarından doğru saplayın şöyle. Nasıl sapladığımı görüyorsunuz değil mi? Ya şöyle. Yer önemli değil. Uygun bulduğunuz her yer olabilir. Bu şekilde. Bu şekilde. Neresi denk gelirse hani saplıyorsunuz elmaya ve içine atıyorsunuz. Karıştırayım hemen tekrardan. Aşurenize karanfiller güzel güzel esansını bırakacak. Evet, şimdi gelelim kuru meyvelerine. Şimdi kuru meyvelerinde ben kayısıyı ve inciri yıkadım. Birer su bardağı. Bir su bardağı kayısı, bir su bardağı incir, doğranmamış haldeyken. Bir su bardağı üzüm. O şekilde yaptım. Kuş üzümünüz varsa da bir çay bardağı kuş üzümü olabilir. Ben kuş üzümü bulamadım. Avustralya'da yaşadığımız için her şey böyle anında her yerden bulunmuyor. Kuş üzümüm olmayınca da bu değişik kahverengi üzümden renk katsın diye aldım. Şimdi önce kuru meyvelerimizi dediğim gibi yıkadım, doğradım. Birer su bardağı zaten. Üzerlerine kaynar su dökeceğim ve biraz bekleteceğim. Bir 5 dakika falan bekleteceğim ama çok değil. Kaynar suyu koyun. Bir tane üzümün sapı kalmış. Nasıl gördüm bak? İyi oldu. Ve 5 dakika beklesinler, hemen geliyorum. Meyvelerimi sıcak suda beklerken gelin karıştırın, dibi tutmasın. Artı kalan 5 litre su koyuyorduk ya. Kalan suyumuzu da ilave edelim. Yani şimdiye kadar 10 litre su koymuş olmanız gerekiyor. Sular da koyuldu mu? Tamam, devam ediyoruz. Evet, kaynar suda beklettikten sonra biraz süzdüm ve getirdim. Üzümleri hemen katıyorum. Yani önce bu üzümü katacağım, sonra da kuş üzümü ya da ben kuş üzümü bulamayınca bu üzümü kullanacağım işte. Kuş üzümü güzel oluyor aslında ama bilmiyorum. Kısmet. Hadi bakalım, bismillah. Ve şimdi sıra diğer üzümünde. Renk versin diye kuş üzümü olmayınca, bu da küçük değil ama büyük olsun değil mi? İdare eder. Hemen bir karıştıralım. Şimdi ben şey yapmak istiyorum. Bu tenceremin altındaki ocak biraz daha fazla yanıyor. Bununki biraz daha az yanıyor. Ben yine bir değişim yapacağım. Çünkü yarım saatte bir değiştirdim. İkisi aynı derecede pişsin diye. Hemen bir değiştireyim. Maşallah. Bismillah.
Çünkü onun altı fazla yanıyor, bunun altı az yanıyor. Böyle hani şey olsun. Yarım saatte bir gidiyorum geliyorum böyle değiştiriyorum. İki ocağın boyutları değişik çünkü. Karanfil de kokmaya başlamış. Bir 5 dakika sonra o elmaları alacağım. Çünkü karanfil fazla kaldığı zaman böyle bir acı tat versin istemiyorum. 5 dakika sonra alalım elmaları. Evet. Üzümleri kattık. Yarım saat üzümler pişene kadar kaynatalım. Olur mu? On litre suyumuzu da kullandık. Şimdi yarım saat kaynamaya bırakıyoruz. Üzümler pişene kadar. Bu arada karanfilin kokusu geliyor mu? Koku geliyorsa alın. Ama daha çok karanfil kokusu olsun, aroma iyice girsin diyorsanız bir 5 dakika daha bekletin. Hani o size kalmış, onu size bırakıyorum. Şöyle kıvamını da göstereceğim. Çok güzel oluyor. Kararma yapmadı görüyorsunuz. Elmamız burada. Hadi bir yarım saat mola vereyim. Kaynasın. 5 dakika sonra ben elmamı alacağım. Geldim. Üzümler yumuşadı. Üzümler yumuşadıktan sonra şimdi kayısıyı ekleyeceğiz. Kayısı çabuk yumuşar. O yüzden kayısıyı ekleyin. 10 dakika falan kaynasın. Bu arada 1 litre su ekleyin. 11 litre oluyor. Ama karıştırmayı ihmal etmeyin, dibine tutmasın. Benimki de bayağı bir yoğunlaştı. Güzel de oldu. Şimdi 10 dakika daha kaynatalım. Malzemeleri eklemeye devam ediyoruz. Şimdi kayısıyı ekledikten sonra karıştırdım. Kayısıyı ekledikten sonra bir 10 dakika falan kaynatmam gerekiyor. O arada kayısıdan hemen sonra portakal dilimleri ekleyebilirsiniz. Ben böyle portakalı dilimledim. Eğer ki mevsimi değilse tabii eklemeyebilirsiniz de. Ben aroma versin diye ekleyeceğim. Ve tekrar bir karıştırayım. 10 dakika bekleyeceğim. Böyle yapıyorum. 10 ha 5 sanmayın. Portakal gerçekten güzel aroma veriyor. Karanfilleri elmaları aldık içinden. Bu sefer de portakal aromasını bir bıraksın. Biraz önce şey gördünüz hani tarifi ben aslında şöyle de düşünmüştüm bir dakika. Şimdi Avustralya'da yaşayan arkadaşlar bilirler. Bunlardan da var. Hani renk olsun diye bunlardan katacaktım ama tarifi bozmak istemedim. Çünkü sonuçta Almanya'dan, Türkiye'den, Avustralya'dan her yerden bayanlar izliyor beni. Bilinmiş bir tarif olsun diye bu şekilde gittim. Bunları katmadım. Yoksa güzel renk de veriyor. Aklınızda bulunsun Avustralya'daki bayanlar. Hadi bakalım. Bir 10 dakika daha bekleyelim. Bu arada konuşurken geçmiştir 2-3 dakikası. Hemen geliyorum. Geldim. Şimdi incirini ekliyorum. İncir çabuk yumuşadığı için son aşamalarda incir ekliyorum. İnciri son aşamalara bırakın yani. Hemen yarısını buraya, yarısını oraya hemen eklemesini yapayım. Sonra da 1 litre su. 1 litre su eklemesini de yapın. Ben su eklemelerini sizin önünüzde yapmıyorum kafanız karışmasın diye. Sadece söylüyorum şu an. İnciri de ekledik. 1 litre su daha ekledik. Toplamda 12 litre su kullanmış olduk. Beş dakika kaynatıyoruz. Evet.
Şöyle göstereyim aşuremin kıvamını. Evet, geldim. Şimdi ne yapıyorum? Kuru yemişlerini ekleyeceğim. Fındıkları ekleyeyim. Çok abartmamak şartıyla güzel, bolca ekleyebilirsiniz. Ama benimki çiğ fındık. Ben bunları yıkadım. Kabuğundaki işte karalıklar falan filan gitsin diye. Şimdi yarısını buraya, yarısını oraya hemen bir alalım. Ve fıstık. Bu da çiğ fıstık. Sıcak suya koydum. Dün gece ben buna bayağı bir uğraştım. Sıcak suya koydum. Kabuklarını attı. Tek tek kabuklarını ayıkladım. Hemen ekliyorum. Ve şöyle karıştıralım. Şekerini ekleyeceğiz. Ben tencerelerin yerini gene değiştirmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz arada tencerelerin yerini değiştiriyorum. Çünkü bunun altı büyük, onun altı küçük yanıyor. O yüzden hemen bir değiştireyim geleyim. Evet, tencerelerimin yerini değiştirdim. Eğer ki kuru yemişleri hani böyle yumuşak seviyorsanız daha önce ekleyebilirsiniz. Ama hani böyle kıtır kıtır ağza gelsin diyorsanız da bu son aşamada ekleyin. Toplamda 12 litre su kullandık. Şimdi şekerini ekleyeceğim. Şekeri 6-7 su bardağı şekeri güzel tam kıvamında oluyor. Ama şeker size kalmış. Tadına bakarak da gidebilirsiniz. Yani 6-7 bardakta 1,5 kilo falan oluyor. 1,5 kilo falan şeker ekleyeceğim. Ama dediğim gibi kıvam, tat size kalmış. Hemen diğerinin de şekerini ekleyeyim. Artık dibe ulaşmam biraz biraz zor oluyor benim galiba. Neyse kepçem uzun. Evet, aşurem artık hazır. Verdiğim ölçülerde yaparsanız tam kıvamında lezzetli, damak tadınıza uygun bir aşureniz olacak inşallah. Artık altını kapatıyorum. Evet, 2 tenceremi de ocaktan indirdim. Soğuttum. O birinci tenceremi boşalttım. Kaplara boşalttım. Soğuduktan sonra boşalttım. Üstünün süslemesini yapacağım. Ve artı daha sonra da bunu boşaltacağım. Kıvamını şöyle tekrar göstereyim ben size. Evet, bunları boşalttım. Böyle bu şekilde. Üstünün süslemesini yapmaya başladım. Ceviz koydum, nar koyacağım. Biraz şam fıstığı atacağım. Ve bitireceğim. Bu kaplarım 300 gramlık kaplar. Diğer kaplarım 500 gramlık kaplar. Bu kaplarımdan 41 tane çıktı. 41 kere maşallah. Diğer kaplarımdan 2, 4, 6, 8, 10 tane çıktı. 17 litre, 17 kilo gibi bir şey yani. Burası şu an. Maşallah. Tam kıvamında, tam ölçülü aşure tarifimi de inşallah beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.